Ey hükümdar! Mızrağının ucu sayesinde dünya düzeldi. Kılıcın 40 yıl düşmandan intikam aldı. Eğer sana bir nazar değdiyse o kazadandır. Bir tek halde kalıp değişmeyen ancak hüdadır. Ebul Fazl, Sultan Sencer'i savaş meydanından ayrılmaya zorlaması ve komutayı eline alması, Türk tarihinde örnek teşkil eden ve devleti için canını hiçe sayan muazzam bir davranıştır. Fazl'ın komutayı ele aldıktan sonraki direnişi, Karahitayları dahi bir an korkutmuştu. Ancak esir düşmekten kurtulamadı. Sultanın eşi Terken Hatun, Atabey, Emir Kamaç gibi önde gelen şahsiyetlerin esir düşmesi, Selçuklu tarihinin en kara günlerinden birinin yaşanmasına vesile oldu. Savaş sonrası Belh'e gelen sultan, yeğeni Mesud'a haber gönderdi ve tüm askerleriyle Rey şehrinde toplanmasını istedi. Mesud, sultanın isteğini derhal yerine getirdi. Sencer, Katvan mağlubiyeti sonrası bir yıl boyunca taht şehri Merv'e dönmedi. Sencer'in mağlubiyetinden memnun olan Atsız ise yeniden saldırıya geçti. Kısa sürede Serah, Merv ve Nişabur'a girip hutbeyi kendi adına değiştirdi. Ancak bu sırada beklemediği bir durumla karşılaştı. Katvan muharebesinden sonra Semerkant'a giren ve kısa sürede tüm Batı Karahanlı topraklarını da istila eden Gürhan Yehlutaşi, yine Semerkant'ta 3. İbrahim Han'ı tahtından indirmedi ve Karahitayların vassal yöneticisi haline getirdi. Karahanlı topraklarını ele geçiren Karahitaylar, Harezm'e girip yağmalarda bulundular. Atsız, Gürhan'a itaatini sunup yıllık 30.000 dinar vergi ödeyeceğini taahhüt etti. Böylelikle Karahitay istilası Harezm'de durdu. Gürhan, Harezm'den başka hiçbir Selçuklu toprağına girmeden geriye döndü. Ebul Fazl bir yıl içerisinde esaretten kaçmayı başarmıştı. Nitekim bazı tarihi kayıtlar Selçuklu topraklarına girdiğinde hala ayaklarında zincir olduğunu nakleder. Atabey Emir Kamaç ise her türlü zulmü ve işkenceyi görmüş ve bir yıl sonra Sultan Sencer tarafından 100.000 dinar fidye ödenerek kurtulduğu nakledilmiştir. Sultanın eşi Terken Hatun ise 500.000 dinar karşılığında serbest kalmıştı. Sultan Sencer kendisini toparladıktan sonra Merv, Serah ve Nişabur'u yeniden ele geçirdi. Ve Gürhan Yehlutaşi ile barış antlaşması yaptı. Kısa bir müddet sonra Yehlutaşi ölünce Sencer daha rahat bir nefes aldı. 1143 ilkbaharında Atsız'ın üzerine sefere çıktı. Atsız meydan muharebesine cesaret edemediği için taht şehrine kapandı. Kuşatma şiddetle devam etti. Bir ara Selçuklu askerleri şehre girmeyi başardıysa da bu uzun sürmedi. Geri püskürtüldüler. Nitekim kuşatmaya dayanamayan Atsız barış istedi. Anlaşmaya göre Atsız Harezm valisi olarak kalmaya devam edecek ve Selçuklu tabiyetini tanıyarak ele geçirdiği Merv hazinesini de geri verecekti. Bu barışla birlikte Sultan Sencer, Horasan'da barışı yeniden tesis etti. Hutbeler tekrar sultanın adına okunmaya başladı. Esasen Sultan Sencer tam olarak eski gücünde olmadığından bu sulhü onaylamaya mecbur kalmıştı. Atsız ile Sencer'in barışı gerçekleşmişti. Ancak yine de Atsız sultana muhalefetten geri durmadı ve sürekli isyan planları hazırladı. Sultan Sencer bozulan ilişkilerin onarılması
ve Atsız'ın durumunu öğrenmesi amacıyla Edip Sabir isimli elçisini Atsız'a gönderdi. Elçi sultanı acil bir haberle uyardı. Zira iki Batıni Atsız tarafından sultanı öldürmek için Merv'e ilerliyordu. Sultan haberi Batınilerden önce öğrenince bu iki suikastçı bertaraf edildi. Buna istinaden Atsız, elçi Sabir'i Ceyhun nehrine attırarak boğdurdu. Sultan Sencer bu hareketi savaş sebebi olarak saydı. 1147 sonbaharında Sencer yeniden ordusu ile Harezm'e girdi. Tam bu sırada güneyde Gurlular isyan etti ve Herat'ı ele geçirdiler. Seferde bulunan Sencer, Emir Kamaç'ı Gurlular üzerine göndererek kendisi Harezm seferine devam etti ve bazı kaleleri ele geçirdi. Ancak Emir Kamaç emrindeki ordu ile Gurlulara mağlup oldu. Gurlular ilerleyerek Gazne şehrini de ele geçirdiler. ...1148 yılının Haziran ayında Atsız sultanın huzuruna çıkarak yine af diledi. Durumun karışıklığı nedeniyle sultan istemese de yeniden Atsız'ı affetmek zorunda kaldı. ...1149 yılında Sencer'e bağlı Behramşah yeniden Gazne'ye girdi ve Gur hükümdarını öldürerek şimdilik Gur isyanını bastırdı. Nitekim 2 yıl sonra 1152'de Gur isyanını tamamen bitirmek isteyen Sultan Sencer, Gurlular üzerine sefere çıktı. Gur ordusunu bozguna uğratmayı başardı. Bu zafer uzun yıllardır sultanın düşen otoritesini yeniden zirveye çıkardı. Katvan Muharebesi sonrası Karahanlı ülkesinde ikamet eden Oğuz obaları 1141 tarihinden itibaren Selçuklu ülkesine doğru göç etmeye başlamışlardı. Özellikle Emir Kamaç'ın vali bulunduğu Belh ve çevresine yerleşmiş ve vergi olarak yıllık 24.000 koyun gönderiyorlardı. Vergi toplamaya giden memurun Oğuzlara karşı yolsuzluk yapması sonucu bu vergi memuru öldürüldü. 1153 yılında Belh valisi Emir Kamaç, Oğuzları Sultan Sencer'e şikayet etmiş ve üzerlerine yürümek için izin almıştı. Emir Kamaç, Oğuz boyları ile girişilen savaşta yenildi. Kendisi ve oğlu da öldürüldü. Emir Kamaç'ın torunu Ayaba, derhal sultanın huzuruna çıkarak durumu anlattı. Sultan Sencer, Atabeyi Emir Kamaç'ın vefatına oldukça üzüldü. Ancak bu hassas meselede başta Oğuzların üzerine gitmeyi doğru bulmadı. Ayaba ve devlet adamlarının ısrarı üzerine Sultan Sencer 100.000 kişiyle Oğuz boylarının üzerine yürüdü. Sultan Belh'e geldiğinde bu boylar ısrarla sultandan af dilediler ve hatta vergilerini arttıracaklarını taahhüt ettiler. Ancak sultanın çevresindekiler Oğuzların üzerine gidilmesini ısrarla sürdürdüler. Sultan 40.000 çadırlık Oğuz boyları ile meydan muharebesine girişti. Hiç kimsenin ihtimal dahi vermediği bir olay gerçekleşti. Oğuzlar şiddetli bir saldırı ile Selçuklu ordusunu bozguna uğrattıkları gibi sultan da dahil pek çok komutan ve devlet adamını da esir aldılar. Katvan Muharebesi'nden sonra hayatının en büyük ikinci mağlubiyetini gören Sencer, bu tarihten sonra esir hayatı yaşamaya başladı.
devletin düzeni alt üst oldu. Obalılar Merv ve Belh şehirlerini yağmaladılar. Nişabur'da Muhammed Tapar'ın oğlu Süleyman Şah tahta çıkarıldı. Ancak başarısız oldu. Ardından eski Karahanlı hükümdarı Mahmud tahta çıkarıldı. O da başarısız oldu. 1156 yılında 3 yıllık bir esaretten sonra Emir Kamaç'ın torunu Ayaba Sencer'i kaçırmayı başardı. Eski itibarını ve otoritesini kuramayan yaşlı sultan bir yıl sonra 1157'de 71 yaşında vefat etti. Sultan Sencer, abileri Berkyaruk ve Muhammed Tapar devirlerinde 21 yıl ve sultan olduktan sonra 39 yıl Horasan'ı ve devleti yönetmişti. Bu 60 yıl Selçuklu devleti daha sakin bir dönem geçirmişti. Onun devri dönemin yazarları tarafından emniyet ve saadet dönemi olarak belirtilmiş ve hakkında kahramanlıkları efsaneleştirilerek destanlara dönüşmüştür. Melikşah döneminden sonra en parlak dönem yine Sencer devrinde yaşanmıştır. Ülkenin kuzeyinde yer alan Kuman Kıpçaklar hiçbir zaman Sencer setini aşamamış ve haliyle batıya Karadeniz'in üzerine doğru yayılmışlar ve asla istila gerçekleştirememişlerdi. Çok ciddi bir teşebbüs olmasa da onun devrinde Batınilerin faaliyetleri de oldukça azalmıştı. Doğuda Çin hududundan güneyde Hindistan ve Arabistan'a, Akdeniz'den Ege Denizi'ne kadar devasa bir alanda hüküm sürmüştü. Sultan Sencer dönemini eliyle yazdığı mektupta kendini şu şekilde tarif etmiştir. Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza ve emanetimize tevdi eyledi. Emir ve hükümdarlar bizim naib ve memurlarımızdır. Biz cihan sultanlığını yine cihan sultanı olan babamız Melikşah'tan ve verdiği sancak ile halifenin dedesinden miras aldık.